Merhaba. Today I have 3 tips to instantly sound more like a native Turkish speaker. And the good news is you don't have to spend hours learning them or practicing them. These are small changes that will immediately make a difference. So let's start now. So the first thing that I want to talk about is the future tense. This is one of the most common mistakes that Turkish learners make. So when you're talking about the future in Turkish, you use a suffix for the future tense, which is ecek or acak, right? And then you add the suffix for I, and then it becomes eceğim or acağım. For example, if you want to say I will do, you will say yapacağım in written Turkish. But in spoken Turkish, we never say yapacağım. Okay, we say yapacağım or I will go. In written Turkish, it's gideceğim. But in spoken Turkish, we will say gideceğim, gideceğim. I will come, geleceğim. But we say geleceğim, geleceğim. So we basically make it shorter so that it is easier for us to say. Maybe in old Turkish movies, you can hear people talking like seninle evleneceğim. Seni öldüreceğim. But now we say seninle evleneceğim or seni öldüreceğim. So you might say, but John, my Turkish teacher who is a native speaker is reading it like ben gideceğim or ben yapacağım. Should I not believe my teacher? So your teacher probably doesn't want to confuse you. That's why she is reading it like çalışacağım or gideceğim. But if you talk to any Turkish person on the street, they won't say ben bunu yapacağım or ben gideceğim. They will just say gideceğim, yapacağım, geleceğim. They will make it shorter. Let's watch some examples now. Bir daha söyle. Bugün ne yapacaksın? Dışarıya çıkacağım. Yarın ne yapacaksın? Yarın oyuncaklarımla oynayacağım. Okula gidecek misin? Gideceğim. Yarın okula gidecek misin? Evet. Peki. Okay, now let's see some more examples. I will work. Çalışacağım in written Turkish. Çalışacağım in spoken Turkish. Çalışacağım. Ben McDonald's'ta çalışacağım. I will get. Alacağım. Alacağım. I will not get. Almayacağım. Almayacağım. I will read. Okuyacağım. Okuyacağım. It's not okuyacağım. It should be okuyacağım. I will eat. Yiyeceğim. Yiyeceğim. Bugün döner yiyeceğim. Bugün döner yiyeceğim. I will learn. Öğreneceğim. Öğreneceğim. I will not learn. Öğrenmeyeceğim. Öğrenmeyeceğim. So it's not öğrenmeyeceğim. Look how hard it is. We don't say that. Öğrenmeyeceğim. Okay? Öğrenmeyeceğim. So here's a very quick tip for you guys. So you know this number, right? The right pronunciation of this number is bir. Bravo. Bir. But in daily speech, we usually drop the re at the end and then it becomes bi. Bi. For example, let's say you're in a cafe and you want to order tea. Instead of saying bir çay alabilir miyim? We say bir çay alabilir miyim? Okay? Not bir. We say bir çay alabilir miyim? Or instead of bir dakika bekler misin? We say bir dakika bekler misin? Can wait for a minute. Bir dakika bekler misin? Bir sorun var. Bir sorun var. We usually don't say bir sorun var. Okay? Some people say it, but I'll say that most Turkish people use it as bir. Bir sorun var. Bir şey söyle. Say something. Bir şey söyle. Bir problem mi var? Bir problem mi var? Let's watch some examples now. Bana lütfen insan gibi bir çay verebilir misiniz? Bana bir çay bir kahve verin ya. Bana lütfen insan gibi bir çay verebilir misiniz?
my god. Ama bir şartım var. Ama bir şartım var. Oh my god. Oh my god. Peki bir bisküven versen? Bir bisküven versen? Oh my god. But please keep in mind that you shouldn't say bir when you're counting, okay? So let's say you're saying 11 or 21. You shouldn't say 11 or 21, okay? You should say 11 and 21. And also don't forget that you shouldn't write bi, okay? Its written form is always bir. It's only in daily speech that we say bi. And my third tip is about present continuous tense in Turkish. So you can use this tip when you're talking about present time. So do you remember the suffix that we attach to verbs for present continuous tense in Turkish? Yor, right? So yor is the suffix for present continuous tense. But guys, in daily speech, we just drop the re at the end and it becomes yo. Most of the time, we don't pronounce the re at the end. So for example, instead of saying Can okuyor, Can is reading, we say Can okuyor. Okay, Can okuyor. Or instead of saying Can geliyor, we say Can geliyor. Why? Because it's easier for us to say, that's why. Try it yourself. Which one is easier for you? Now let's see more examples. Sen gidiyorsun in written Turkish, but we say sen gidiyorsun. You are going. Sen gidiyorsun. Okay? Mehmet okumuyor. Mehmet okumuyor. Siz çalışıyorsunuz. Siz çalışıyorsunuz. You are working. So we don't say siz çalışıyorsunuz. We say siz çalışıyorsunuz. Honestly, if I say siz çalışıyorsunuz, like it will be weird, okay? People will look at me in a weird way because it's not how we talk. Another example is siz uyuyor musunuz? Siz uyuyor musunuz? But you should also keep something in mind here. So there are two exceptions for this tip, okay? So if you're making sentences with ben and biz, you should pronounce the re, okay? You shouldn't ignore the re, you should pronounce the re. For example, let's say I am going. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Okay, it's not ben gidiyorum. See, it doesn't work. That's why you're pronouncing the re. Ben gidiyorum. Or we are working. Biz çalışıyoruz. Biz çalışıyoruz. Try saying it without re. Biz çalışıyoruz. Doesn't work. Biz çalışıyoruz. Okay, these were 3 tips that you won't find in any textbooks, guys. They won't tell you about these tips, but if you use these tips, you will definitely sound more Turkish. I hope you found the video helpful. If you liked the video, please don't forget to hit the like button and subscribe to the channel so that I can make more videos and help you learn Turkish more. Take care, guys. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bye bye.